Vücudunuzdaki kanın pıhtılaşmasını nasıl engelliyorsunuz? Sonuçta pıhtılaşsa ne oluruz Emre? Neresi pıhtılaşırsa orası biter. Biter değil mi? Peki ciddi bir pıhtılaşma olsa kanın çoğu? Böbrek yetmezliği hepsi olur. Hepsi olur değil mi? Bakın doktora danıştık değil mi? 5 litresi birden pıhtılaşsa? Ölüm değil mi? Kesin. Şimdi nasıl engelliyorsun vücudundaki kanın pıhtılaşmasını? Ha? Necdet nasıl engelliyorsun? Hiçbir şey. İbrahim abi nasıl engelliyorsun? Hiçbir şey. Peki nasıl engellendiğini biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ama engelleniyor. Bilmediğim bir olay vücudumda gerçekleşiyor. Ve bu şekilde beni hayatta tutuyor. Demek ki bilmediğim bir olay sağlanıp engelleniyorsa birisi bu işi yapıyor. Neyden yapıyor? Birisi neden yardım eder birisine böyle? Rahmetten dolayı değil mi? Vücudumda bilmediğim nice faaliyetler var. Her birisi beni ayakta ve hayatta tutmak için çalışıyor. Ve ben neyin ne şekilde çalıştığını bile bilmiyorum. Ama birisi bilerek çalıştırıyor. Bu rahmet değil de nedir? Apaçık rahmettir değil mi? İşte bu rahmetin bize anahtarı verilmiş. Bir anahtarı var. Bu anahtarın ismi Bismillah ayeti. Peki birisine anahtar verilmişse ne demektir? Mesela İbrahim abi sen bana yazlığının anahtarını versen. Ne demek bu? Peki anahtarı direkt vermişsen ne zaman gideyim? Ne zaman istiyorsan o zaman git ya. Şimdi Allah Azze ve Celle böyle bir rahmetin anahtarını veriyor. Bismillah lafzında veriyor bak. Ne demek bu? Ne zaman istersen o zaman kullan demek. Peki ne demek oluyor Bismillah? Mehmet ne demek oluyor Bismillah? Biliyor musun? Bir ismi Allah yani Bismillah. Ne demek oluyor? Allah'ın adı ile. Şimdi bir rahmet faaliyetleri var. Bunu anladık. Ufacık bir pıhtılaşma olayından bile anladık. Ve bu rahmet faaliyetlerinin bir anahtarı varmış. Çünkü benim vücudumda az önce saydığım olayların gerçekleşmesi için rahmet olması lazım. Ya o evdeki anneyi sana veren rahmet etmese nasıl verir? Nasıl seviyorsun anneni? Baba da vefat etti. O anne senin hem anan, hem baban, hem atan, hem canın öyle mi? Şimdi nasıl seviyorsun o anneyi? Ya arkadaş böyle bir annenin verilmesi ancak rahmet ile gerçekleşir. Şimdi bunun anahtarını vermiş bize Osman. Diyor ki bak bunun anahtarı Bismillah'tır. Peki bu Bismillah'ta neden böyle bir sır var? Şimdi bak Allah'ın ismi ile bir faaliyete başlamanın altında böyle bir güç yatması ilginç. Bakın bu Bismillah lafzını çocukluktan beri duyuyoruz. Ama olayın hakikati bambaşka. Allah'ın ismiyle bir işe giriştiğinde olayın altından başka işler çıkıyor. Şimdi şuraya tek bir adam girse, fiziksel olarak bu adam bizi buradan çıkarabilir mi? Çıkarabilir mi? Patates ederiz adamı değil mi? Peki tek bir adam girmişse ve bizim hepimizi gerçekten çıkarmışsa ne deriz? Bu adamın arkasında başka biri var deriz. Ne vardır mesela? Adam erdir ama arkasında rütbe vardır, rütbe. Der ki ben genelkurmayın emriyle geldim derse binler adamı tek başına çıkartabilir mi? Çıkartabilir. Demek ki bir asker tek başına güçlü değilken birisinin ismini eline alıp geldiğinde ne demek istiyor? Ben genelkurmayın ismiyle geldim ne demek? Onun tankıyla geldim, silahıyla geldim, kuvvetiyle geldim, emriyle geldim demek. Şimdi bak biz yıllardır duyarız. Bir tohum neyle çiçek açar? Bismillah ile çiçek açar. Ne demek bu? Şimdi küçücük bir tohumdan 600 yıllık çınar ağacı normal mi geliyor? Bak küçücük bir tohum ya. Şimdi ben cüzdanımı şuraya atsam, koskocaman para kasası olsa ya böyle bir illüzyon olur mu dersin? Ya küçücük tohum 600 yıllık çınar ağacına dönüşmemesi lazım. Ama biz diyoruz ki bu tohum Bismillah ile taşıyor. Ne demek istiyor biliyor musun? Tohum açarken diyor ki ben bu ağaç olma eyleminde gördüğünüz mucizevi işleri, kuvveti, ilmi, iradeyi üstümde taşımıyorum. Birisinin ismi var. Ben o ismi yardıma çağırıyorum. Ama o isim ne demek? Bismillah ne demek? Onun içinde güç de var, kuvvet de var, ilim de var, irade de var, rahmet de var. Ben onun isminin emri geldiği anda bu faaliyeti yapabiliyorum. Bak yıllardır öğrendiğimiz şey. Çiçekler neyle açar? Bismillah ile. Anladın mı? Ya tohumda çiçek olacak güç mü var? İlim mi var? İrade mi var? Hiçbiri yok ama oluyor. Ve biz yıllardır diyoruz ki bir tohum Bismillah ile koca ağaç olur. Demek ne demekmiş o Bismillah? Allah'ın ismiyle. Yani o ismin altında neler var? Sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudreti ile ve neyiyle? Rahmeti ile. Ben toprağın altında kaybolan bir tohumcukken 600 yıllık dev gibi çınar ağacı olabildim. Şimdi bu Bismillah Allah'ın adıyla bir işe başlıyorum. Ya bak bunun altında başka bir olay var. Sen Bismillah dedikten sonra o ismin altında yatan rahmet ve merhamet ile bu işleri yapabiliyorsun demek. Yoksa bir tohum nasıl ağaç olabilir? Başka bir soru soralım. Yoksa bir tohum neden ağaç olsun ki?
Neden bana meyve versin ki? Tanımaz, etmez, köylüm değil, yurtlum değil. Neden versin bunu? Bu işin altında bir rahmet faaliyetini net bir şekilde görüyor musun? Yani göremeyen kör demek değil mi? İlkbahar oluyor. Resmen o portakal, şeftali, armut ağaçları gelinlik gibi giyinmişler. Sen de gidiyorsun o gelinliğin dalından koparıp yiyorsun. Neden arkadaş? Nasıl olabilir? O küçücük tohumcukta böyle bir kudret, böyle bir mucize olması mümkün değil. Tekrar edeyim, burası çok önemli. Biz yıllardır diyoruz ki o tohum Bismillah ile ağaç oldu açtı diyoruz. Bak onun altında sır. Tohumun Bismillah demesi ne demek? Allah'ın yardımını celbediyor lisan-ı fıtri ile. Ve Allah ona o isimlerinin rahmet hazinelerinden ilim gönderiyor, kudret gönderiyor, irade gönderiyor. Küçücük tohumdan meyve veren bir ağaç ortaya çıkıyor. Şimdi biz yıllardır ama şöyle öğreniyoruz değil mi? Ben bir arkadaşımla konuştum, böyle bu rahmeti anlattım. Ama bilim bunu açıklıyor dedi. Allah Allah, ne kadar böyle basitleştiriyoruz. Bilim bir tohumun ağaç olma faaliyetinin sırasını açıklıyor. Bu işi yapan faili bize açıklamıyor. Hiç yemek tarif videosu izliyor musunuz? İzliyorsunuz değil mi? Özellikle menemen. Değil mi? Beceremiyoruz ya. Soğanlı mı olsun, soğansız mı olsun? Şimdi açıyorsun yemek tarif videosunu. Orada yemeği anlatan neyini anlatıyor yemeğin? Sırasını anlatıyor. Peki yemek ve yapılış sırası bu. Anladım. Faili kim peki? O videodaki anne failidir. Bak, yemeği yapan anne ama yaptıran anne değil. Yaptıran annenin içindeki rahmet duygusu. Allah Allah. Bak, olayı anladın mı? Tohumu açan Allah'tır. Ama açtıran Allah'ın şuunat-ı ilahiyesindeki, yani ilahi halleri, ilahi işlerindeki sonsuz rahmet duygusu açtırıyor. Şimdi yıllardır dilimizde takılı kalan, arabayı çalıştırırken Bismillah, kapıdan çıkarken Bismillah, çocuğu alırken Bismillah, ne biliyor musun? Allah'ın bu olayların gerçekleşme ihtimali yok. Hatta benim yaşamam ölmemden çok daha zor. Çünkü benim ölmem için bir kuvvetli parametre yeter mi Emre? Yeter. Kalbi çıkar, gitti. Damarlarımı al Emre, gitti. Ama benim yaşamam için bütün kainatın sorunsuz çalışması, yani sonsuz parametre lazım. Niye Bismillah diyorsun, anladın mı? Allah'ım, ben evden çıkıyorum, bunu alışkanlık cihetiyle Bismillah diyorum, affet. Affet gerçekten. Ülfet demek, alışkanlık demek, cehalet demektir. Cahillik demektir. İman farkındalığın neticesidir. Kapıdan çıkınca niye Bismillah diyorum biliyor musun? Neden? Allah'ım, senin isminle kapıdan çıkıyorum. O ismin altında neler vardı? Kuvveti, ilmi, kudreti, rahmeti vardı. Allah'ım bak, ben bunlar olmazsa bu kapıdan çıkamam. Bu yüzden bu kapıdan Bismillah ile çıkıyorum. Allah Allah ya. Yıllardır ezbere söylüyoruz, ezbere söylüyor. Sizi bir tanesi içinden gelmeye ezbere seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum dese en son dersin ki bu yalakanın benden menfaati var. Der misin, demez misin? Bu dal kavukta, bu tabasbus eden adamda bana karşı menfaati var. Nasıl söyleyen bir adama canını verirsin? Candan söyleyen adama canını verirsin. Ya arkadaş, bu iş klasik cümleyle söylenmez. Bunun farkındalığını, hakikatini anlamak zorundayız. Peki konuşalım. İnsana bakan yönünü ve şu besmeleyi anlamayı anladık. Hakikatini de çözdük diyelim. İnşallah da öyle olur. Peki bu besmele nerede çekilir? Ne zaman çekilir? Hangi olaylar karşısında çekilir? Şimdi kainata bakan yönünü konuştuk. Bir de insana bakan yönünü konuşalım. Niye çeksin bir insan besmele? Neden yani bir insan durduk yere besmele çeksin? Bakın, bugün bu insanların en çok maruz kaldığı olay ne biliyor musunuz? Korku ve kaygı. Hatta birçok bağışıklık sisteminin çökme sebebinin altını bakın. Ne çıkacaktır altında? Korkular, kaygılar, panik ataklar, endişeler çıkacaktır. Şimdi şu derslerin ulaşmadığı o kadar çok insanla denk geliyoruz ki hayatları nasıl oluyor? Paranoyak halinde oluyor. Neden? Çünkü dünyanın deli eden hadiseleri her gün sana hücum ediyor. Hem de en güvendiğin yerlerden de ediyor. Bir gün evde oluyor dünyanın deli eden hadisesi. Bir gün ya bu benim vefalı yoldaşım dediğin yanındaki adamdan geliyor deli edecek hadise. Bir gün elinde yaptığın birikimden geliyor. Bir gün bakıyorsun sağlığından geliyor. Aman diğerleri de önemli değilmiş diyorsun. Dünyanın deli eden bütün hadiselerine karşı, dünyanın bütün dizginlerini elinde tutan bir zatın ismine müracaat etmek lazım. Bize bakan yanını anladın mı? Ne kadar korkun, kaygın, endişen, sıkıntın, paranoyan, problemin varsa dayanacağın sırlı bir anahtar var. O anahtarın adı Bismillah, Allah'ın adıyla. Peki kapı açılınca içinden ne çıkacak? Rahmet çıkacak. Bugünkü ana konumuz burası zaten. Ona dayanmanın yolu Bismillah demekte değil. Bismillah'ın sırrını yaşamakta. Tekrar ediyorum. Yoksa bir münafık adam da Bismillah diyemez mi? O da diyebilir. Demek ki olay ne biliyor musun? Sırrını yaşamakta. Şimdi yemek yapan adamlar bilir. Yemeğin
tarifinde bir sır vardır. Onu bilmedin mi hiçbir işe yaramaz. Gider bir gün annene dersin ki anne ben üniversite evindeyken senin söylediğin kadar patlıcanı aldım, soğanı aldım, sarımsağı aldım, kıymayı aldım. Anne bunun senin yemeğinle alakası yok. Neden yok? Çünkü o yemeğin bir sırrı, bir reçetesi var ya. Biz bir gün Antep'e gittik de bizim arkadaşın dükkanı var, baklavacı dükkanı. Bir baktım soğuk baklavaya başlamışlar. Ya dedim İbrahim Allah Allah helal olsun ya soğuk baklava falan. Dedi ki bak bu soğuk baklava niye bu kadar güzel hafif biliyor musun? Yok. Bunu ilk yapan adam Diyarbakır'da. Biz ustadan reçete satın aldık dedi. Neyi satın almış yani? Sırrını almış. Sırrını almadıktan sonra öyle söylüyor. O mermer yeteri kadar yıllanmadıktan sonra. O fıstığın tam uygunu olmadıktan sonra bütün paraları döksen de bu lezzet çıkmaz diyor. Şimdi ben de diyorum ki bu işin sırrına vakıf olmazsak, kalbimizde yeri olmazsa, hissedemezsek belki binlerce kez söylememiz fayda vermeyecek. Demek ki biz besmeleyi nasıl çekmemiz gerektiğini öğrenebiliriz. Bismillah. Ama sırrını bilmiyorsan pek işine yaramayabilir. Demek bugün dersin biraz konusu oturdu bence. Nasıl besmele değil, niçin ben bu besmeleyi çekeceğim? Başlayalım mı biraz okumaya? Buyurun başlayalım. Bismihi Subhanehu. Lemalar 14. lema 3. sır. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Allah Allah. Umut biz neyi konuşuyoruz? Hangi lafzı? Bismillah. Peki Bismillah önce ne yapıyormuş? Kainatı şenlendiriyor. Nasıl bir kainat? Hadsiz karanlık. Şimdi sizi karanlık dört duvar arasına koysalar. Karanlıktasın. Allah Allah. Ne olur insanın içi de aynı karanlığa gark olur değil mi? Birisi geldi. Önce ışık oldu. Sonra etrafı süsledi. Sonra senin sevdiğin yiyeceklerden masaya bıraktı. Ne dersin? Yahu bu oda şenlendi dersin. Ama şuna dikkat edin. O odaya girip size yardım eden arkadaş var ya. Onun manevi merhameti sizin ihtiyacınız olan maddi şekilde size geldi. Yani adamın içinde merhamet var değil mi? Sen peki o merhameti içinde kalır halde faydalanabildin mi? Hayır. Ne oldu adamın içindeki merhamet? Odaya ışık oldu. Odanın duvarına boya oldu. Masanın üstüne ne oldu? Meyve ve sebze oldu. Bak şimdi. Bizim dünyamız var ya, çünkü cümlede öyle diyordu değil mi? Bak cümleyi bir daha okuyalım. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Bak bizim dünyamız güneşten kopmuş böyle bir kaya parçası. Nasıl? Kapkaranlık. Birazdan dünyaya kim gelecek? Ağır bir misafir gelecek. Allah Azze ve Celle insanı yaratacak. Peki Allah'ın rahmeti neyi iktiza eder? Kainatı şenlendirmeyi. O dünyanın üzerine şöyle cam fanus gibi bir gelinlik giydiriyor. İçine de ne koyuyor? Ciğerime göre oksijen koyuyor. Daha sonra yeryüzüne bir bakıyorsun. Çiçekli halılarla bezemiş. Şelaleleri takmış mı? Allah Allah takmış. O meyveleri dallara asmış mı? Asmış. Güneşi gökyüzüne koyup hem yeryüzünü aydınlatmış hem de meyveleri ne yapmış? Pişirmiş. Şimdi meyve deyince batılı bir adam çilek düşünür. Ama Urfalı bir adam isot düşünür. O isotu da pişiren aynı güneştir, öyle değil mi? Demek ki Allah'ın o manevi merhameti maddi şekilde bizim ihtiyacımıza göre şekillenmiş. Bak burası çok elzem bir mesele. Demek ki şimdi sorsak yeryüzünü bu şekilde şenlendiren, süsleyen Allah'ın rahmeti değil de nedir? Peki o rahmetin anahtarı neydi? Bismillah. Allah'ım ancak senin isminle, yani isminin içinde tazammun ettiğin güçle, kuvvetle, iradeyle ve rahmet ile bunlar sağlanabilir. Yoksa hepsi havacıva ya Rab. Şimdi dedik ki Allah yeryüzünü nimetlerle süslemiş, şenlendirmiş. Neyden ötürüydü? Rahmetten ötürü. Rahmetin anahtarı neydi? Bismillah'tı. Peki yeryüzüne ne kadar nimet koymuş? Mehmet ne kadar nimet? Sınırsız. Ama ayet-i kerimede ne diyor biliyor musunuz? Yeryüzündeki nimetler sonsuzdur demiyor İbrahim suresinde. Öyle ki Allah'ın rahmetini sayamazsınız diyor. Şimdi ben bu ayete çalışma yapıyordum. Tam da üniversitedeyim. Matematik bölümü. Bizim de dersler ağır. Soyut matematik falan. Allah'ın tevafuku. Alman George Cantor diye bir adamın sonsuz kümeler teorisini işliyoruz. Şimdi bu Cantor diyor ki bu sonsuzluk var ya, sonsuzluk. Bunlar da kendi aralarında sıralanabilir diyor. Nasıl olacak? Bir diyor ki sayılabilen sonsuz var diyor. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Bir de sayılamayan sonsuz vardır diyor. Şimdi pozitif sayılar kümesini biliyorsunuz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Eğer bir kümeyi onlarla birebir eşleyebilirsen bu sayılabilen bir sonsuzdur diyor. Mesela çift sayılar kümesini düşünelim mi? 2, 4, 6, 8, 10. Biz bunu birebir eşleyebilir miyiz? O 2 birinci sayıdır. 4 ikinci sayıdır. 6 üçüncü sayıdır. Demek bu neymiş? Sayılabilen sonsuz. Hani bu ok çizerdik böyle. Parantez açıp derdik ki 3 ile 4 arasında.
3 ile 4 arasındaki sayıları sayabilir miyiz Necdet? Bu şekilde numaralandırabilir miyiz? İmkanı yok. O zaman bu ne oldu? Sayılamayan sonsuz. Ve diyor ki sayılamayan sonsuz, sayılabilen sonsuzun çok büyüğüdür diyor. Şimdi ayette diyor ki Allah'ın nimetleri sonsuz demiyor. Sayılamaz diyor. Subhanallah. Peki bu sayılamayan nimetlere gark olma sebebimiz nedir? Rahmettir. Bismillah'ın burada rolü nedir? O rahmeti açan anahtarın adı Bismillah. Ya Rab, senin adın ile bu kainat şenlenebilir. Adın içinde ne vardı? Allah'ın ismi içinde. İlmi, iradesi, kudreti, meşiyeti, istemesi, rızası tamamı olunca, rahmetinle tazammun edince, birleşince sen bu şekilde bu gariban kullarına bu güzellikleri, sonsuz nimetleri mi? Hayır. Sayılamayan nimetleri veriyorsun. Allah Allah. Bir gün birisine anlattım bunu. Üniversitedeyiz. Şevkliyiz böyle. Silaha mermi geldi mi sıkıyoruz hemen bir tanesine. Ya bak böyle böyle mesele var. Hani dedi? Hani Allah'ın dedi o sayılamayan rahmeti nerede dedi. Şimdi öyle bir ağrıma gitti ki. Dedim şimdi mesela bir baba 20, 25, 30 yaşına kadar evladı için canını dişine takıp o adam onu büyütse. Daha sonra bir gün çocuk dese ki sen ne babalık yaptın bana dese. İbrahim abi sen çok duygusalsın, ne yaparsın? Yıkılır insan değil mi? Senin yaş çocuk da büyüktü değil mi? 25-30 var herhalde. Dese ki sen bana ne babalık yaptın be adam dese. Yıkılırsın ya, yıkılırsın. Oğlum ben ülkeye gittim, senin için gittim. Bak her gün elimi açtım, Rabbime dua ettim, senin için ettim. Çocuktuğun ağlardın, sabaha kadar başında bekledim. Ve kimileri yıkılır, kimileri de ona yaptığı bütün güzellikleri almak ister. Arkadaş da öyle dedi, ben bir üzüldüm. Dedi hani Allah'ın rahmeti nerede dedi. Ben de ona zıttıyla sordum. Sen bana Allah'ın rahmeti olmayan bir şey gösterebilir misin dedim. Gösterebilir misiniz? Bak yokluk aleminden varlık alemine çıktık. Yok olabilirdik bugün Necdet. Neden oldu bu? Allah'ın rahmeti değil de nedir bu? Taş olabilirdik. Ama insan olduk kanlı canlı. Nedir bu? Allah'ın rahmetinden değil de nedendir? Bak gündüz güneş lamba, gece ay bize, kamer bize bir lamba. Bu Allah'ın rahmeti değil de nedir? Yaz mı Allah'ın rahmeti değil, bahar mı değil, kış mı değil? Siz bana Allah'ın rahmeti olmayan bir şey gösterebilir misiniz? İşte biz bu iman derslerini yani inanma derslerini almadığımızdan rahmetin içindeyiz. Hani rahmet diyoruz. Hani balığın hikayesini de öyle anlatırlar değil mi? Cihan ara cihan içredir. Arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir. Denizin içindedir. Deryayı bilmezler. Ne zaman biliyor balık deryayı denizin içinde olduğunu? Çıkardığında biliyor. İnşallah biz de bu sonsuz rahmetten çıkıp o rahmetin olmadığı bir yerde bunu anlamayız. Burada anlamamız lazım. Bu derslerle anlamamız lazım. Bir şey söyleyeyim mi beyler? İnanın Allah'a, ibadete bir ilgisizlik yatıyor. Bu arada ibadeti lütfen geniş düşünelim. Sadece namaz, abdest, oruç değil. Ahlaklı olmak, dürüst olmak, çalışkan olmak. Allah'ın dini yücelsin diye gece gündüz uykularının kaçması. Merhametli olmak, adaletli olmak tamamı. Şimdi bu ibadetin altında yatan ilgisizliğin en büyük sebebi ne biliyor musun? Allah'ın bize karşı olan ilgisini bilmemek. Şu kainatı rahmetiyle nasıl bezemiş bunu bilmemek. Yoksa bir insanın kafasına vura vura ibadet et. Vardı bizim bir arkadaş, çocuğunu öyle yapıyordu. Sonradan çocuğuna ders veriyordum, öğrendim, çok üzüldüm. Sabah zorla kaldırıyorlar, musluğu açıyor, kapatıyor ve yere yatıyor çocuk. Yani ben abdest aldım, kıldım hadi diye. Şimdi zorla bir insana ne yapabilirsin? Zorla balyozla duvar kırılır. İnsana bir iş yaptıramazsın. Neden bu problemi yaşıyoruz o zaman? Demek ibadete ilgisizliğin altında yatan problem Allah'ın bize olan ilgisini bilmemek. Bilmeyince ne oluyor? Lafa gelince diyoruz ki ben Allah için ölürüm. Ne ölmesi? O senin yaşamanı istiyor, yaşamanı. Ne şekilde yaşamanı? Onu tanıyıp bilip ona bildirme şeklinde yaşamanı istiyor. Bizim dilimizden dökülen ifadelerin neyi yok biliyor musunuz? Kalbi derinliği yok. Yani o cümlelerin ayağı yere basmıyor. Yer dediğim ne? İman. Nereden beslenmiyor ifadeler? İman. Allah için ölürüm diyen adam başını secdeye götürecek kadar iktidar kullanamıyor. Neden? Çünkü dilimizden dökülen ifadelerin kalbi, imani bir derinliği yok. Demek ki bu işe bir temel lazım. Şu Bismillah dersinin önemini anlıyor musun? Bismillah anahtarıyla açtığında Allah'ın rahmetini ve sana olan ilgisini görüyorsun. Şimdi ben sana sürekli bir şeylerde ikramda bulunsam, sen bana mutlaka teşekkür, yani şükretme ihtiyacında bulunacaksın. Peki bunu Allah'a karşı bulunduğunda ne yapacaksın? Allah neyden razı oluyorsa bunu yapacaksın. Biz şu Bismillah sırrının, bu rahmetin altında yatan sırrı bilsek var ya Ferhat. Dünyada lezzet aradığımız anlara utanırız. Niye? Bak niye biliyor musun? 10 kuruşluk menfaat için hayatını satan bir adam 100 kuruşluk menfaat duysa 100 kere satar. Doğru mu? Doğru. Şimdi dünyada niye bu mücadele? 10 kuruşluk menfaat için.
Şurada yüzüm gülsün, burada tatil yapayım, şurada şunu yiyeyim. Bilsek ki şu hazinenin, Bismillah'ın arkasında yatan anahtarda, hazinede binler menfaatimiz var. Biz bu hayatı Allah'a binlerce kez satarız ya. Satmaz mıyız? Problem ne biliyor musun? Bilmiyoruz. Bir Bismillah'ın bile altında yatan derin sırrı bilmiyoruz. Bu yüzden dünyaları kaldıran adam namaza üşeniyor. Normal mi? Bilmiyoruz. O yüzden bu dersler çok önemli. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bilbedahe yine rahmettir. Karanlıkta kaldık, biri geldi ışık taktı. Niye takar ki bir insan İsmail? Rahmetten takar. Allah bu karanlık kainata güneş ışığını takmış mı? Niye takıyor? Bak rahmet var, rahmet. Neyin arkasında? Bismillah anahtarının bir de taktığı ışık infrared gibi ısıtıyor. Bir de ocak gibi pişiriyor. Balı pişiren o, ayçiçeğindeki çekirdeği pişiren o, domatesi pişiren ne Osman? O. Sizin Trabzon'daki mısırları pişiren ne Osman? Gene o. Ya bu rahmet değil de nedir? Ya şu ilgiye bakar mısınız arkadaşlar ya? Buyur. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bilbedahe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi... Yani bütün ağaç meyvesi için çalışıyor. Bütün kainat insan için çalışıyor. Bak anladın mı bağlantıyı? Bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir. Arılar, inekler, sinekler. Kimin için çalışıyor? İnsan için. Ya geçen okuduğum elmanın 700 çeşidi varmış ya. Patatesin 5000 çeşidi varmış. Bir şey sorayım. Bir çeşit olsaydı benim için ne fark ederdi? Peki hiç çeşit olsaydı? Ya bak 7000 çeşit ne demek biliyor musun? Şimdi mesela tesbih mesbih almaya gidersin değil mi? Adam da tanıyordur seni. Der ki ya bu ceketine göre tesbih sallayan bir adam. Abim şu çeşitlerime bak der. Ya alacağım bir tane. O çeşitler niye? 7000 çeşit patates niye? Arttırıyoruz 5000 7000 olur. En ince zevklerini düşünen bir Allah var. Ya bu ne demek ya? Size birisi hediye aldığında bir gömlek getiriyor. 7000 çeşit gömlek getirip bunun içinden beğen dediğiniz var mı tanıdığınız? Var mı öyle rahmetli birisi? Yok bak. 5000 çeşit patates, 700 çeşit elma. Ya bu ne demek? Ne demek ya? Bunun altındaki mana nedir? Rahmetin tecellisinden başka hiçbir şey değildir ya. En ince zevklerini düşünen Allah diyor ki benim kapıma besmele ile geldiğinizde bu rahmetlerin hepsi size açılacak diyor. Tüm mevcudat insan için çalışıyor ama insan hiçbiri için değil. Demek insan hususi Allah için çalışması gerekiyor. Allah Allah. Devam edelim. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bil müşahede rahmettir. Bu rahmetle ilgili bir cümle söyledik. Dedik ki o manevi rahmet sizin ihtiyacınıza göre maddi bir şekle girer dedik. Şimdi bir anne düşün. 3 tane evladı var. Birisi aç, birisi susuz, birisi de hasta. Bu anne rahmetli midir? Rahmetlidir. Peki annenin o manevi rahmeti nasıl tecelli eder? Aç olana yemek olarak tecelli eder. Bak çeşitlere bak. Susuz olana su olarak tecelli eder. Hasta olana da ilaç olarak tecelli eder. Şimdi siz aç birisine su götürseniz bu rahmet olur mu? Olmaz. Hatta bizim burada ayıptır. Bizim çok sevdiğimiz bir tane abimiz vardı. Allah razı olsun, arada gelir burada. Çay içeriz, muhabbet ederiz. Bir gün dedik ki abi dedik su içer misin dedik. Kardeş ne yedik ki ne içecek dedi. Şimdi bu ayıptır, ayıp. Yani aç olan adama suyu ikram edersen nedir bu? Ayıptır ya. Şimdi bak rahmet demek ki neymiş rahmet? Maddi ihtiyacın neyse o şekilde tecelli etmesiymiş. Burada ipler kopacak birazdan. Biz yağmur yağdığında ne diyoruz? Rahmet yağdı diyoruz. Allah'ın rahmeti maddi bir şekle girmiş mi? Girmiş. Neymiş onun adı? Yağmurmuş. Bakın Risale-i Nur'da bir ifade geçiyor. Lütfen şu ifadeye dikkat edin. Güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, cisimleşmiş, takattur etmiş, damlalaşmış, katre katre geliyor. Ya şu ifadeye bakar mısın ya? Orada demek ki aslında gelen su mu? Hayır. Aslında gelen ne? Allah'ın rahmeti geliyor. Şimdi o gelen su da Allah'ın rahmeti olmasaydı ne olurdu biliyor musun? Azap olurdu, azap. Bazen yağmur yağıyor, metrekareye ne kadar su düşüyor biliyor musun? 1 ton, 1,5 ton. Şimdi o yağmur Allah'ın rahmeti şeklinde geldiğinden 1-1,5 ton yaprağı bile incitmiyor. Allah'ın rahmeti olarak gelmeseydi, 1 ton birden gelseydi ne olurdu? Azap olurdu. Bizim bir ara bir arkadaş geçmişti de o tazyikli su makinesi var ya, onunla ağaç sulamaya geçmişti. Rahmete bak, ağacı mefta etti. Yağmur böyle inseydi eğer rahmet değil rahmetli olurduk. Demek ki yağmurun bizzat kendisi güzel değil. İçinde rahmet olduğundan o yağmur güzel. Bak bu olayı anlamamız lazım.
Şimdi bak denizde buharlaşan su bulut oluyor. O bulutta rüzgara biniyor damla damla. Daha sonra paraşütle atlar gibi böyle kimsenin canını incitmeden. Normalde o mesafeden mesela bazen silah sıkarlar. Silah gider sonra yere düşer yorgun mermi olarak. O bile adamı sakatlar. O şekilde düşseydi ne olacaktı? Su buradan girerdi herhalde sürtünmeyle frene basılmasaydı buramızdan çıkardı. O su var ya o su. Nereden buharlaşıyor? Denizden buharlaşıyor. Peki denizden buharlaşırken tuzu götürüyor mu yanında? Götürmüyor. Saf su olarak buharlaşıyor. Tuzu da götürseydi ne olurdu biliyor musun? Orman hepsini kuruturdu. Şimdi soruyorum. Burada olay suda mı? Hayır. Suyun gelişindeki rahmet mesajında incelik var. Okyanusu çarşaf gibi neden sermiş? Rahmetten. Bak o dünyanın 3/4 halinde olan okyanus var ya. Rahmet halinde gelmeseydi de tsunami olarak gelseydi ne olurdu? Biz bu kahır tokadını görmedik mi? Tsunami olarak gelmedi mi hiç Süleyman? Geldi. Ne olurdu o şekilde gelseydi? Perişan olurduk. Demek ki okyanusun olması güzel değil. Okyanusa rahmetin tecelli etmesi güzel. Bakın bunların altında Bismillah'ın sırlarını konuşuyoruz. Şimdi bakın bir annenin eliyle çocuğun şöyle başını okşaması rahmettir. Ama bazen aynı elle yapıştırıyor anne. Yapıştırmıyor mu? Şimdi baş aynı baş, el aynı el. Bak az önce onu konuştuk. Su aynı su diye konuştuk. Baş aynı baş, el aynı el. Değişen ne? Birinde kahır şeklinde geldi, birinde rahmet şeklinde geldi. O zaman yağmur bizzat rahmet değildir. İçindeki rahmetin inmesiyle rahmettir. Su bizzat değildir. Bak şimdi burayı iyi anlamamız lazım. Burayı anlayınca neyi anlayacaksın biliyor musun? Cennet bile içindekilerden dolayı cennet değildir. Cennetin içinde rahmet olduğundan orası cennettir. Hiç görmediniz mi? Dünyada cennet gibi bir hayatı cehennem azabı içinde yaşayan bir insan görmediniz mi? Mesela ne var dünyada sevdiğin? Yat var adamda, çocuk var adamda, para var adamda, kaslı vücut var adamda, güzel bir eş var adamda. Dünyada cennet hayatını cehennem azabında yaşamasının sebebi rahmetin oradan çekilmesidir. Cennetin lezzeti içindeki nimetlerde değil. O nimetler rahmet ile verildiğinden yani Bismillah Allah'ın adı ile verildiğinden cennetin hakikati güzeldir. Demek Allah'ın rahmeti çekildiğinde de o mekana kahır tecellisiyle cehennem diyoruz. Rahmetin olayını anladın mı? Olay suda değil. Olay güneşte değil. Hatta olay cennette bile değil. Onları güzel şekilde vermeyi tahrik eden Allah'ın rahmetinde. Yani isminde. Yani Bismillah'ta olay. Subhanallah şu olaya bakar mısın? Allah rahmetinden bize bazen damla damla yağmur indiriyor. Peki Medine'nin neyi meşhurdur? Hurması. Oraya Karadeniz gibi yağmur yağsa olur mu? Olmaz. Oraya da rahmet ne şeklinde tecelli ediyor? Kızgın güneş. O hurmalar pişsin diye. Demek Allah Azze ve Celle o manevi rahmetini maddi bir surette ihtiyacımız neyse o şekilde bize göndererek rahmette bulunuyor. Olayın inceline bakar mısınız ya? Hatta ve hatta. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bir cemali isimleri var. Bir de celali isimleri var. Doğru mu? Şimdi yağmur neyle iniyor? Allah'ın cemali ismiyle iniyor. Bak bu rahmet midir? Rahmettir. Gezegenler neyle dönüyor? Şimdi bir komutan orduya emir verecek olsa canlarım lütfen hazır olur musunuz der mi? Demez. Niye? Komutansa orduda iş yapacaksa orada cemal değil celal iktiza eder. O gezegenler neyle dönüyor? Celalle dönüyor. Allah'ın rahmeti bazen yağmur tanesinde cemal suretinde cemal burcundan gözüküyor. Bazen gezegenlerin dönüşünde celal burcundan gözüküyor ya. Şu Bismillah bunları mı tazammun ediyor? Bunları mı barındırıyor? İnanın bu konuştuklarımız bu okyanusun damlası değil. Yani Allah aşkına bırakalım şunu ya. Şu işin altında derin bir mana yatılı ya. Buyurun devam edelim. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedahe rahmettir. Bizim Allah'a dost olmaya kabiliyetimiz yeter mi? Rıdvanullah. Ya mümkünüm var ya. Ama rahmete bak ya. Seni beni muhatap almış. Ve diyor ki günde 5 vakit hususi görüşelim. Allah Allah. Ya dayının oğlu makama geçse dayının oğlu yok çekiyor sana öyle mi? Ya böyle bir muhataplık neyden? Ancak muazzam bir rahmetten Allah Azze ve Celle lütfeder bizimle görüşür. Bir de o davete gitmemek ne demek? Onu da siz düşünün. Buyurun. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikat-ı mahbubedir, Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul
ve o sultanı ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuatıyla o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Şimdi burada rahmete yanaş diyor ya. Yani Allah'a yanaşmak. Ne demek Allah'a yanaşmak? Yani Bismillah diyorum. O rahmet kapıları açılıyor bana ve ben Allah'a yanaşıyorum besmeleyle. Allah mekandan da zamandan da münezzeh. Demek bu maddi ve zamansal bir yakınlaşma, yanaşma değildir. Ne demek Allah'a yanaşmak? Ne demek biliyor musunuz? Bizim üstümüzde Allah'ın esmalarının tohumları var değil mi? Çekirdekleri var. İşte Allah'ın ismindeki payını büyütmeye Allah'a yanaşmak, yaklaşmak denir. Kurbiyet-i ilahi veyahut akrebiyet-i ilahi bu demektir. Allah'ın esmasındaki payını büyütmek. Peki terminolojide biz buna ne diyoruz? Nurlanmak diyoruz, nurlanmak. Zıttı ne? Küfür ne? O da zulmet, karanlıkta kalmak yani. Tabii biz şimdi nurlanmayı başka anlıyoruz değil mi? Bazen bizim videoları izliyor da kardeşler. Abi diyor ya maşallah anlatırken ne nurlanıyorsun? Ya ne nurlanayım? Burada ışık vuruyorlar dört bir taraftan. Alnımızda parlıyor işte. Nurlanmak yani bizim anladığımız manada değil. Allah'ın esmasındaki, isimlerindeki payın ne kadar büyürse, o Bismillah hakikatindeki payın ne kadar büyürse buna nurlanmak deniyor. Şimdi peki Allah'ın Rahman veyahut Rahim isminde nurlanan bir insan ne yapar? Rahmeti artar. Allah'ın Kuddüs ismiyle nurlanan bir insan ne olur? Aniden tövbe eder, temizlenmek ister. Anladınız mı Allah'ın isimlerindeki payımızın büyümesi ne demekmiş? Bu rahmet, rahmet, rahmet diyoruz ya. Bu rahmetin ispatı nedir peki? Bunu gözle görebilir miyim? Bunu da iyice anlamam lazım. Şimdi ben Allah Azze ve Celle'nin bana rahmet ettiğini nasıl anlayacağım? Allah Azze ve Celle kendisini yarattığı mahlukatı nazara vererek tanıtır. Allah'ın zatının doğar doğmaz keyfiyetini, mahiyetini bilebilir miydik? Bilemeyiz değil mi? Biz havadaki ışığı bile nasıl biliyoruz? Işığı havada görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ancak bir yere vuruyor, çarpıyor. Aa kahverengi ışığı gördüm. Aa siyah ışığı gördüm. Aa mavi ışığı gördüm diyoruz. Şimdi biz Allah Azze ve Celle'nin keyfiyetini ve hakikatini böyle gözümüzü açtığımız anda bilip tanıyamayız. Zatını zaten bilemeyiz. Kur'an bunu yasaklamış. Ben nasıl tanıyacağım Allah? Demek ki yarattığı mahlukatta tanınacak Allah. O yüzden ben yarattığım mahlukatı yani kainat kitabını doğru okuyabilirsem, ya bu verilenler ancak rahmetten verilebilir dersem bu dersin son kısmını iyice anlamış olacağız. Haydi bakalım. Evet, kainatın envaını hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp Toplamış mı? Güneşi, ayı etrafında toplamış mı? Pervane hepsi bana değil mi? Evet. bütün hacatına kemal-i intizam ve inayet ile koşturmak Koşturmuş mu? Kanın pıhtılaşmıyor. Koşturmuş mu? Rahmetten koşturmuş. bir bedahe iki haletten birisidir. Bu kadar üstümde iyilik, güzellik varsa iki sebebi olabilir. Buyur. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Köydeki koyun, kovandaki arı her biriyle tanıştım ettim bana yardım ediyor. Bir ihtimal bu. Evet. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intac ediyor. İnsan gibi bir aciz-i mutlakta en kuvvetli bir sultan-ı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir-i mutlakın ilmi ile bu muavenet oluyor. Ya her bir canlı beni tanıyor, sonsuz ilim kuvvetle bana yardım ediyor ya da perde arkasında hepsini idare eden bir zat var. Devam. Demek kainatın envaı insanı tanıyor değil, belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Şimdi iki ihtimal var. Kainattaki rahmet olduğunu anlamayan var mı? Yok ya anne verilmiş sana. Kaç paraya aldın? Nereden aldın ya? Bu dişi tırnağı nereden aldın ya? Ha? Nereden aldın? Bak şuradaki her şeyi güzel para verseler satarız ha. İki elini kaça satarsın bana? Mümkünatı yok ya. Canımı almadan bu elleri vermem sana vermem değil mi? Bunlar neyden? Rahmetten bunlar. Şimdi bu kainatta etrafımızın rahmetle çevrildiğini anladık. Tamam iki tane ihtimal var. Bir, ya arı beni tanıyor, kainattan süzdüğü balı bana veriyor. Bakın çiçekten süzdüğü demedim. Nereden dedim? Kainattan süzdüğü dedim. Buna edebiyat olsun diye demedim. O arının o balı bana vermesi için bütün kainatı ikna etmesi lazım. Ey güneş işini yap. Ağaçlar bak poleninizi ihmal etmeyin. Kovandaki diğer arılar bak kraliçe haddini bil. Doğru mu? Bir arı da bunu yapabilecek ilim, irade, kudret, şefkat ve rahmet olabilir mi? O yüzden o ifadeyi tekrar kullanayım. Ya arı beni tanıyor, ihtiyacımı biliyor ve kainattan süzdüğü balı bana ikram ediyor. Ya da perde arkasında bütün kainatı çalıştıran tek bir zat
beni tanıyor, biliyor ve bana merhamet ediyor. Şimdi bak, şu işi bir inceleyelim. Ben bu mahlukatın en zayıfıyım, doğru mu? Bir zayıfın bütün kainatı kendi emrine sunması mümkün olur mu? Olmaz değil mi? Eve gitseniz 1 yaşındaki çocuk dese ki bütün evi ben idare ediyorum ha dese. Ne yaparsınız? Güler geçersiniz. Ya koskocaman evi 1 yaşında çocuk idare edebilir mi? Edemez. Ama ben bir eve girdim, idare ediliyor. Bütün ev 1 yaşındaki çocuğa göre dizayn ediliyor. Hatta yazın ortasında öldük. Ya dedik bir klimayı aç dedim. Olmaz dedi bak. Bu evin sıcaklığı bile çocuğa göre dedi. Demek ki o ev çocuğa göre dizayn edilmişse kainat bana göre dizayn edildi. Demek o ev çocuğa göre dizayn edildiyse çocuğun kudretinden değil. Kainat bana göre dizayn edildiyse insanın kuvvetinden değil. Demek o çocuğun yaşadığı evde çocuğun hamileri çok rahmetli olduğundan her şeyi çocuğun emrinde kullanıyor. Gece uykusunu bölüyor, çocuk için sarf ediyor. Işığı, klimayı, sıcağı, soğuğu tamamını çocuk için. Demek kainat benim etrafımda pervane ya, benim gücümden değil. Perde arkasında benim acizliğimi bilip bana muavenet eden, yardım eden bir zat rahmetinden bunu yapıyor ve o rahmetinin arkasında Bismillah'ın sırrı anahtarı var. Şimdi ben böyle bir rahmetle bana muamelede bulunan Allah'a, Allah'ım senin isminle, isminin arkasındaki sırlarla bunlar oluyor demezsem, sıradan evden çıkarken aman canım Bismillah desem ayıp olmaz mı ya? Bakın biz bu dünyada o 1 yaşındaki çocukla aynı haldeyiz. Dünyanın en aciziz. Ama bütün kainat benim için dönüyor. Bak, hayvana binen ben. Acaba eşekte bizdeki akıl olsa kim kime binerdi? Hayvana binen ben. Kürkünü giyen ben. Canım sıkılınca etini yiyen Salih. Yani gene ben. Ya bir soru soralım lütfen. Bu saltanatımız nereden geliyor bizim? Bütün kainat benim için. Ya bir inek dillense, dese ki ya benim etim yenir, sütüm yenir, derimden kayış yapılır, dişimden tesbih yapılır. Ulan sen ne işe yararsın? Etin yenmez, sütün yenmez, deri kullanılmaz. Ne cevap vereceğim ben ineğe? Mahcup oluruz bak. Ya şu olayın altında benim saltanatım nereden geliyor? O evdeki çocuğun saltanatı nereden geliyordu? Acizliğin rahmeti çekmesinden geliyor. Benim sultanlığımda ya Rab ben acizim. Peki bana nasıl ifade edeceksin aciz olduğunu? Bismillah ile. O küçücük tohum, o koca çınar ağacını Bismillah'la nasıl üstünde taşıyorsa, yani Allah'ım benim bunlara gücüm kuvvetim yetmez. Senin ismin bana yardım etmesi iktiza eder. Yani isminin içindeki sonsuz iradesi, sonsuz kudreti, sonsuz ilmi, sonsuz rahmet. Anladın mı niye Bismillah diyoruz? Anladın mı? Bismillah'a ekmek su gibi neden ihtiyacımız var? Burnu yere sürten bir inek yoksa bana sütü neden versin? O sütün yapılışını test halinde sunan adam profesör oluyor. İneğin aklı şuuru olsa demez mi? Ya bunun tezini yapan profesör oluyorsa sütü yapan ben baş profesör olmam lazım. Demez mi? Der. Ama burnu yerde ot yiyip geviş getiriyor. Demek ki bu perde yırtıldığında arkasından bir rahmet gözükmesi lazım. Şimdi evde oturduğunuzda içeri ışık girer. Şöyle sathi, yüzeysel nazarla baksanız ışık perdeden geliyor. Doğru mu? Şöyle yanaşsan o tenteneli perdeye bir dikkat etsen ya bu perdede bu ışığı verecek bir kuvvet yok. Perdenin arkasında demek güneşin ışığını perde yansıtıyormuş. Demek Allah'ın rahmetini arı bal olarak yansıtıyormuş. Bak o manevi rahmet maddi ihtiyacımız neyse ona göre. Demek Allah'ın rahmetini inek süt olarak, et olarak, kayış olarak, deri olarak bize yansıtıyormuş. Demek ağacın perdesini bir aralasan meyvede tat var, ağaçta dil yok. Meyvede renk var, ağaçta göz yok. Meyvede vitamin var, ağaçta laboratuvar yok. Ya bu bunu yapamaz ya. Bu perdenin arkasında rahmet var demesi lazım insanın. Allah Allah. Bu rahmetin, kainatın bizim için olduğu ne belli? Bunda bir konuşalım mı? Bak Allah kainattaki her canlıya bir şeyler ikram etmiş mi? Etmiş. Ama kainatı o canlılarla birlikte bana ikram etmiş. Şimdi koyuna ne ikram etmiş? Ot. Koyunu kime ikram etmiş? Bana ikram etmiş ya. Ya şimdi bak burada baş misafir kim? Anlaşılmıyor mu? Şimdi karpuzun içini kim yiyor? İnsan yiyor. Dışını kim yiyor? Küspesine hayvan yiyor. Peki bu karpuz içi için mi yaratılmış, dışı için mi? İçi için. Madem karpuz içi için yaratıldı, içine de muhatap bensem bu kainatın baş misafiri benim. Peki bir soru var. Kim şenlendirdi? Rahmeti ilahi. Şimdi o cümlede tam
Böyle oturdu mu? O da alışkanlık etmiş bir cümleydi değil mi? Rahmet ilahi. Hayır o rahmet bildiğin gibi rahmet değil. O rahmet ihtiyacın olana maddi bir suret, kıyafet giyilen bir rahmet. Allah Allah. Zaten bunun tamamını anlayacak cihazların insanda olması bile tek muhatabın insan olduğunu gösterir. Başka hiçbir ayrıntıya gerek yok. Buyurun devam edelim. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran Hepsi bana yardım ediyor. Evet. ve senin hacetlerine lebbeyk, Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Son cümleye çok dikkat edin. Hepsi yaralar, sonuncusu öldürür. Burayı ben okuyayım mı Gökhan? Madem seni biliyor. Zaten ihtiyacımı aynıyla karşılaması bile bildiğini gösterir. Madem seni biliyor, rahmetini bildiriyor. Bak, öyle oldu mu? Kainatı okuduk. Madem seni biliyor, rahmetini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Bak şimdi. Allah beni bildiğini rahmetiyle bildirmiş. Peki Allah benden onu bilmemi mi istiyor? Hayır. Onu bildiğimi bildirmemi istiyor, bildirmemi. Asker kalk. Ya ben zaten yataktayım ya arkadaş sen söyle. Olur mu? Olmaz. Bildirmek zorundasın. Komutan o askerden orada olduğunu bildirmesini istiyor. O yüzden ne oluyor? İçtimaya kalkmıyorlar mı? Bakın çok ince bir mesele. Allah onu bildiğimi değil, bildiğimi bildirmemi istiyor. Nasıl bildireceğim? İbadetle, taatla, onu Rab olarak kabul ettiğimi hayatımda göstererek, ya Rab ben hayatımda her şeyimi sana, senin Habibin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahkamına göre şekillendiriyorum. Bu tavırlarımla seni bildiğimi sana bildiriyorum. Ya Rab, günde 5 kez, yetmezse teheccüdlerde. Zira bilirim ki teheccüdü olmayanın tecehhüdü de olmaz, cehdi gayreti de olmaz. Geceleri bölerekten seni bildiğimi sana bildirmeye geliyorum. Kulluk bu değil mi? Yoksa boş keseden istediğin kadar kahramanlık yap. Adam dediğin sözde olmaz. Davranışta, tavırda, sadakatte, vefada. Onlarda olur, onlarda. Sözde hiç mi kandırılmadınız hayatınızda? Çok. Ya demek sır burada. Lisan burada bir cümle geçer der ki Melik'in atiyelerini ancak matiyeleri taşır. Yani bir sultanın hazinelerine her binek taşır mı? Hayır, özel binekler taşır. Şimdi sizler bu dersleri alıyorsunuz, birçokları da dinliyor. Bu dersleri bizim başka insanlara da ulaştırıp taşımamız lazım. Neden? Ancak vazifeli insanlar bu işleri yapabilir. Ancak Allah'ın rahmetiyle ikram ettiği insanlar bu hakikati eşine, dostuna, birisine taşıyabilir. Bakın, çok önemli bir sünnetullah, adetullah. İstifadenin en önemli bir şartı başkasının istifadesine vesile olmaktır. Denemesi bedava. Bu yüzden bu dersleri, bu hakikatleri, bu videoları çok insana ulaştırmamız, paylaşmamız, yorumlar yapmamız, başkalarının izlemesine vesile olmamız lazım. Bir video o kadar çok hayatlar değiştiriyor ki biz günde yüzlercesini, bazen binlercesini burada görüyoruz. Ve son olarak Besmele'nin hakikatiyle birlikte İnşallah hayatımızdan çıkarmamamız gereken bazı şeyler öğrendik. Nedir? Besmele, yani Allah'ın ismiyle bir işe başlamak. Hamdele, yani Ya Rab ne kadar övgü varsa, yani hamd varsa hepsi aslında sana aittir diyebilmek. Bir de salvele, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sürekli salavat getirmek. Allah gecenizi ebedi gündüzlere vesile kılsın inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.